Merhaba. Bugün elimizdeki kaynak oldukça kişisel ve sarsıcı bir metin. Adı, adım yasaklı, dilim susturulmuş Türkiye'de Kürtlere yönelik sistematik ırkçılık ve asimilasyon politikaları. Evet. Kendini bu ülkenin görünmeyen çocuğu olarak tanımlayan genç bir Kürt yazarın kaleminden çıkmış bir metin bu. Hı hı. Bu metinin derinlerine ineceğiz bugün. Yazarın öne sürdüğü iddialar, anlattığı olaylar ve sunduğu tarihsel çerçeveyi anlamaya çalışacağız. Kesinlikle. Odak noktamız da tamamen bize sağlanan bu metin olacak. Amacımız yazarın perspektifini ve anlatısını size aktarmak. Başka bir yorum katmadan. Evet, oldukça yoğun ve katmanlı bir anlatı bu. Yazarın kişisel deneyimleri, gözlemleri var. Bunları temel alarak metinde işlenen birkaç ana konuya odaklanacağız. Nedir onlar? Mesela dil üzerindeki baskılar var. Kültürel kimliğin ifadesi olarak Nivroz'un engellendiği iddiaları, metinde adı geçen şiddet mağdurları, eğitim sistemindeki deneyimler, Anlıyorum. sınır ötesi olayların özellikle Rojava bağlamında yansımaları, zorunlu göç meselesi ve tabii tüm bunların yazarın kendi hayatına etkileri. Bu metnin bize sunduğu iddiaları, bakış açısını mercek altına alacağız. Tamam, başlayalım o zaman. Metnin en başında Cumhuriyet'in kuruluşundan itibaren Kürt kimliğinin inkar edildiği tezi var. Oldukça iddialı bir başlangıç. Evet, Dağ Türk'ü nitelemesi gibi örnekler veriyor ve Kürtçenin kamusal alanda yani okullarda, mahkemelerde, hatta hastanelerde yasaklandığını, konuşanların cezalandırıldığını iddia ediyor. kesinlikle. Metin bu iddiayı tarihsel olaylarla desteklemeye çalışıyor tabii. Mesela 1934 tarihli İskan Kanunu'nu ele alıyor. Bunu Kürt nüfusun zorla Batı bölgelerine yerleştirilmesi girişimi olarak yorumluyor. Hı hı. Özellikle de 1980 askeri darbesi sonrası o dönemdeki cezaevi koşullarına dikkat çekiyor. Diyarbakır cezaevinde yaşandığı iddia edilenler. Evet, o kısım çok çarpıcı. İşkenceler, Kürt mahkumlara zorla ben Türk'üm dedirtme çabaları, hatta dışkı yedirme gibi çok ağır ithamlar aktarılıyor metinde. İnanılmaz. Yani metnin anlatımında bu bir halkın dilinin ve onurunun sistematik olarak aşağılanması olarak çerçeveleniyor. Dil meselesinden sonra kültürel ifadelere geçiyor metin. Nivroz'a. Kürtler için baharın gelişi bir diriliş sembolü olarak tanımlanan Nivroz Bayramı, devlet tarafından uzun yıllar boyunca yasa dışı bir gösteri olarak görüldüğü ve 21 Mart'larda düzenlenen barışçıl kutlamalara polis müdahalesiyle karşılık verildiği öne sürülüyor. Evet, metin burada oldukça spesifik olaylara yer veriyor iddialarını desteklemek için. Mesela 1992 yılı Şırnak, Cizre ve Nusaybin'deki Nivroz kutlamaları sırasında 90'dan fazla kişinin polis tarafından öldürüldüğü iddiası var. 90 kişi. Evet, bu iddia metinde yer alıyor. Bir diğeri 2018 Diyarbakır Nivroz'u, orada da çocukların taş attığı gerekçesiyle yaklaşık 200 kişinin gözaltına alındığı bilgisi veriliyor. Çocukların Hı hı. Ve İstanbul'daki kutlamalara katılan yüzlerce gencin de her yıl gözaltına alındığı, şiddet gördüğü ve fişlendiği iddia ediliyor metinde. yazarın metinde sorduğu o retorik soru da çok dikkat çekici. Bir halkın bayramı neden bu kadar korkutucu olabilir? Evet. Cevabı da yine metnin kendi içinde veriliyor, değil mi? O günün bir özgürlük ve kimlik talebi olduğu, devletin ise bu sesi bastırmak istediği şeklinde yorumlanıyor. Aynen öyle. Yani metin kültürel bir etkinliğin nasıl politik bir çatışma alanına dönüştüğünü göstermeye çalışıyor bu örneklerle. Geldik metnin belki de en sarsıcı bölümlerinden birine. Devlet şiddeti veya ihmali sonucu hayatını kaybettiği iddia edilen çocuk ve gençlere odaklanan kısım. Ceylan Önkol vakası mesela. Evet, 2009'da Lice'de 14 yaşındayken hayvan otlatırken bir havan mermisiyle hayatını kaybettiği anlatılıyor. Metindeki iddia şu, savcı olay yerine 3 gün boyunca gitmemiş ve devlet özür dilememiş. metin bunu Kürt çocuklarının devlet nazarında ne kadar değersiz olduğunun bir kanıtı olarak sunuyor. Bu yazarın yorumu tabii. Bir diğer çarpıcı örnek olarak da Uğur Kaymaz vakası aktarılıyor. 2004 Kızıltepe, metne göre 13 yaşında babasıyla birlikte 13 kurşunla öldürülmüş. Evet ve sonrasında yanına silah bırakılarak terörist ilan edildiği, olaya karışan polislerin de beraat ettiği iddiaları yer alıyor.
Metin burada yine o dokunaklı soruyu soruyor. Bu çocuklar neyi tehdit ediyordu? Suçları sadece Kürt olmak mıydı? Aynen öyle. Ve bu iki isimle de sınırlı kalmıyor Metin, değil mi? Başka isimler de sayılıyor. Evet, Baran Tursun var, 2007 İzmir, polis kurşunuyla ölüm iddiası. Mehmet Şirin Aldemir, 2014 Diyarbakır Nivruz'unda vurulmuş. Yasin Börü var, 2014 Kobani olayları sırasında linç edilmiş. Kim Metin burada devletin her iki tarafı da korumakta yetersiz kaldığını belirtiyor. Doğru ve daha yakın tarihten Deniz Poyraz, 2021 HDP İzmir İl Binası'ndaki saldırı, Metin saldırgan için devletin akli dengesi yerinde değil dediğini iddia ediyor. Evet, yazar tüm bu vakaları münferit olaylar olarak görmüyor, sistematik bir sorunun parçaları olarak sunuyor. Bu şiddet anlatıları metnin bir sonraki temasına bağlanıyor aslında. Yani Kürt öğrencilerin üniversitelerde karşılaştığı iddia edilen zorluklara. Aynen öyle. Yazar, gençlerin eğitim hayatlarında da kimlikleri nedeniyle baskı ve düşmanlıkla karşılaştıklarını savunuyor. Evet, birkaç örnek veriyor Metin bu konuda da. Mesela Ankara Üniversitesi'nde 2010'da Kürtçe şarkı söyledikleri için öğrencilere linç girişiminde bulunulduğu iddiası. Hı. Iğdır Üniversitesi'nde 2022'de Kürtçe konuşan bir öğrenciye terörist misin denilerek saldırıldığı iddiası da var. Farklı şehirlerden de örnekler var. Eskişehir, Konya, Elazığ, üniversite yurtlarında veya kampüslerde Kürt öğrencilerin dövüldüğü, okuldan uzaklaştırıldığı veya haklarında soruşturma açıldığı iddiaları sıralanıyor. Özellikle Ankara Gazi Üniversitesi'nde 2014'te yaşanan bir olay biraz daha detaylandırılıyor metinde. Mehmet Mansum Yalçın isimli Kürt bir gencin. Evet. Yaklaşık 15 kişilik, ülkücü yani milliyetçi bir grubun üyesi olduğu belirtilen kişilerce saldırıya uğradığı iddia ediliyor. Darp raporu alıp polise başvurduktan sonra daha fazla baskıyla karşılaştığı ve sonunda okulu bırakmak zorunda kaldığı anlatılıyor. Yani metnin buradaki temel argümanı şu: kendi kimlikleriyle, dilleriyle var olmak isteyen Kürt gençleri sistematik olarak bölücü damgası yiyor ve hedef gösteriliyor. Yazarın iddiası bu yönde. Kesinlikle. Metnin vurguladığı nokta bu. Metnin kapsamı Türkiye sınırlarını da aşıyor sonra. Suriye'deki Kürt yönetimi Rojava'ya yönelik operasyonlara değiniyor. Evet, o bölüme geliyoruz. Metin, Türkiye'nin Rojava'yı bir tehdit olarak gördüğünü belirtirken, kendisi Rojava'daki sistemi, kadın özgürlüğü, çok kültürlülük ve doğrudan demokrasi temelli kurulu olarak tanımlıyor. Bu, metnin politik duruşunu da netleştiren bir bölüm aslında. Hı. Ve yine spesifik iddialar üzerinden ilerliyor anlatı. 2018'deki Afrin, 2019'daki Serankaniye ve Til Abyad yani Girespi operasyonları. Bu operasyonlar sırasında sivillerin hayatını kaybettiği ve yerleşim yerlerinin bombalandığı iddia ediliyor. Metinde uluslararası medyaya yansıdığı öne sürülen bazı iddialar da var, değil mi? Evet, onlara atıfta bulunuyor. Örneğin Türk savaş uçaklarından atıldığı iddia edilen borbaların üzerine "Afrin sizin mezarınız olacak" gibi sloganların yazıldığı iddiasını aktarıyor. Peki, metin tüm bunları nasıl yorumluyor? Yani yazarın bakış açısı ne? Yazarın bakış açısına göre bu durum sadece askeri bir operasyon değil, aynı zamanda Kürt kimliğine yönelik derin bir nefretin ve düşmanlığın ifadesi olarak yorumlanıyor metinde. Bu sürekli baskı, şiddet, dışlanma anlatısı metnin bir diğer önemli temasına, zorunlu göç konusuna bağlanıyor. Evet, doğal bir sonuç gibi sunuluyor aslında. Yazar, yıllardır devam eden bu koşulların, işte ekonomik zorlukların, sürekli tehdit altında yaşama hissinin on binlerce Kürdü ana vatanlarını terk etmeye zorladığını iddia ediyor. Nereye gitmişler peki? Avrupa ülkeleri, Kanada, Irak, Kürdistan bölgesi ve hatta Rojava'ya yönelik bir göçten bahsediyor metin. Ve metne göre bu göçün temel motivasyonu sadece daha iyi bir yaşam arayışı değil, aynı zamanda kendi kimlikleriyle, dilleriyle özgürce var olabilme isteği de var. Özellikle Avrupa'ya gidenler için bu vurgulanıyor. Hatta metin daha da ileri gidiyor. Rojava'ya sadece eğitim vermek veya yeniden inşa sürecine destek olmak amacıyla giden gençlerin bile Türkiye tarafından terörist olarak yaftalandığını ve hedef alındığını öne sürüyor. Tüm bu tarihsel ve toplumsal olaylar silsilesi en sonunda yazarın kendi kişisel deneyimine geri dönüyor. Bu belki de metnin en dokunaklı, en içten kısmı. Kesinlikle oraya bağlanıyor her şey. Yazar
Kürt olduğumu kimse anlamasın diye ismini değiştirmek zorunda kaldığını anlatıyor, düşünün yani. Evet. Ana dilini Kürtçeyi evde bile fısıltıyla konuştuğunu, okulda her sabah Türk'üm doğruyum diye başlayan anda okurken hissettiği o içsel çatışmayı, suskunluğu anlatıyor. Bu kişisel anlatı, metnin başından beri takip edilen temaları birebir yaşanmışlıklarla somutlaştırıyor aslında. O görünmeyen çocuk metaforu burada çok daha fazla anlam kazanıyor. Tam olarak. Metnin sonuysa bir umut ve direniş mesajı taşıyor ama Kürt olmanın sadece bir kimliği taşımak değil, her gün o kimlikle birlikte direnmek anlamına geldiğini ifade ediyor yazar. Yani sadece geçmişe dair bir anlatı değil bu. Hayır, kesinlikle değil. Bugüne dair bir gerçeklik olduğunu vurguluyor ve tüm susturulma çabalarına rağmen bir gün kendi dillerinde, kendi isimleriyle, kendi kültürel renkleriyle özgürce konuşabilecekleri güne dair bir umudu dile getiriyor metin. Evet, oldukça yoğun bir metni inceledik birlikte. Özetlemek gerekirse, yazarın perspektifinden baktığımızda dil ve kimlik üzerindeki baskılar, nevroz gibi kültürel ifadelerin engellenmesi çabaları, Bireysel ve toplu şiddet olayları, eğitimdeki ayrımcılık iddiaları Rojava merkezi sınır ötesi politikaların yansımaları, zorunlu göç gerçeği, ve tabii tüm bunların birey üzerindeki derin psikolojik ve sosyal etkileri. Metin bu temaları iç içe geçirerek bir anlatı kuruyor. tekrar altını çizelim. Bizim buradaki tartışmamız tamamen bize sunulan bu kişisel anlatı metnine ve içerdiği iddialara dayanıyor. Evet, amacımız bu metnin ne söylediğini, hangi argümanları öne sürdüğünü ve nasıl bir bakış açısı sunduğunu size aktarmaktı. Bizim bir taraf tutmamız söz konusu değil. Aynen öyle. Ve sizi üzerinde düşünmeye davet eden bir soruyla bitirelim bu derinlemesine incelemeyi. Metin, bir gün özgürce konuşma umuduyla son buluyor. Peki sizce farklılıkların bir araya yaşadığı toplumlarda gerçek anlamda ifade ve kimlik özgürlüğü ne demektir? Bu tür kişisel anlatılarda dile getirilen derin ayrılıkları ve gerilimleri aşmak için sizce nelere ihtiyaç vardır?